Çok havalı başlamıyor mu? Yorum Çok medyanın. havalı. Benim Evet. çok hoşuma gidiyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Efendim merhabalar. Hayırdır telefonunuz mu çalıyor? Onur Beyciğim orada bir telefon mu çalıyor? Sesler nereden çıkıyor? Mesaj geldi herhalde. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konuşacağız ya, antiler saldırıyor bana. Aldık. Efendim hoş geldiniz. Bu arada yorumları önceden hemen yorumlardan başlayalım. Nevzat Beyciğim yorumları geldikçe aşağıdan verirsek çok sevinirim. Şimdi Onur Akay dur baştan başlayalım. Anatolian Bytes 8620 merhaba, kusura bakmasın ama Onur Bey'den başka Afra Ramazan aşkını merak eden var mı? Kimsenin onların hayatını bile merak ettiğini zannetmiyorum, bize ne? Şimdi Anatolian Bytes 8620 ben cevap vereyim. Çok merak ediyorlar. Yani bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bakın ben bu kanalda bir sürü yayın yapıyorum. Hani kanal isminden anlaşılacağı üzere esasında şahsıma ait. Ve inanın bana Mert ve Ramazan'ı konuştuğumuz zaman, yani Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu konuştuğumuz zaman ki izlenme ve soru ve linç ve vesaire kadar yok. Yani ben de hep niye merak ediyorum? Vallahi ediyorlar. Yekten cevabı vereyim. Sonra Çiğdem Hanım diyor ki, hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Onur Akay hiçbir zaman yalan haber yapmadı. Ben altına yazan yazıları diyor. Adam Afra'yı tanıyorum. İnanmıyorsunuz, resim atıyor. Altına 50 tane yapay zeka. Enteresan. Sonra Sıla'nın enteresan bir yorum var. Diyor ki resmen Temmuz ayında yaşadığımızı yaşıyoruz. Sıla Hanım, Temmuz ayında ne yaşadık biz? Yine bu aşk alevlenmiş miydi? Ben artık sersemledim. Yakalayamıyorum aşkın şeyini ben. Bir başlıyor, bir bitiyor. Pelinçili bekleniyor. Mira, teşekkür ederim. Çok iyi geliyor bazen. Bakıyorum Onur, çok saçma bir şey söyleyeceğim. Bugün sabah diğer yayınların altındaki yorumlara baktım. Bu arada biraz sohbet edelim ki insanlar toplaşsın diye de oyalıyorum. Biri demiş ki bak şimdi çok iyi. Bizim kanalda bir videonun altına şunu yazmış. Sonucuları değiştirin. Şimdi dedim ki hanımefendi, televizyon kanalını izlemiyorsunuz. Yani günün sonunda nasıl olacak? Ben nasıl kendimi değiştireyim falan. Ya YouTube'da yapılan yorumlar çok enteresan. Yani ben şunu anladım. Kimse ne izlediğine bakmıyor. Yani bu kim, burası neresi falan buna bakılmıyor. Ya. Bu çok acayip. Yani şey yapabilirsin işte. Pelinçini TV'de Pelinçini ile yollarını ayırabilirsin. Evet, ben düşündüm. Ben de bir haber yaparım. Yani bir de şu da var bak mesela. Şimdi çok enteresan sevgili seyirciler, inanın. Bir videoda demiş ki bu kadın konuşmasın, bunu alın oradan falan saymış. Bir sonraki videoda Pelin Hanım iyi ki varsınız. Ya aynı de tipim de aynı, üstündeki tişört bile aynı, yani günün sonunda aynıyım, yani bir şey değişmedi. Bir seviyor, bir nefret ediyor. Bu çok sağlıksız arkadaşlar. Olmaz böyle şey yani. İnsan, ben çok zor alıştım. Eskiden ağlıyordum, şimdi gülüyorum. Küfreden olunca da mahkemeye verip parasını alıyorum. Ama yazık, günah. Peki dün olanları unutamıyoruz Onur abi. Dün ne oldu, ben hemen soracağım İsmail'cim. Dün evet. Niye yalan atıyor? İnsanlar Esma Eken çok tatlı bir şey yazmış. Bir de İngilizce bir yorum geldi. Hemen tercüme ediyorum. You all Turkish journalists should be ashamed. Diyor ki bütün Türk gazeteciler utanmalısınız. Ashamed how one of your colleagues could actually fake. Sizin diyor meslektaşlarınızdan biri diyor nasıl diyor fake bir fotoğrafla diyor magazine diyor bir şey eseri kastediyor herhalde. Yazık diyor, bayağı diyor Photoshop'la bir fotoğraf yapmış. Sizin diyor meslektaşınız diyor, bak yurt dışından ecnebi sana eleştirdi seni. Hanımefendi, yani Maria, ben tercüme ettim. Bana demiyor, başka bir gazeteciye diyor. Ben zaten montajlı biri mi var? Sanıyorum ki şimdi anlatacağız hepsini. Ben hiçbir fotoğraf paylaşmadığım için benimle ilgili değil. Biri de ama demiş, Devici de demiş ki Akçay küçük bir yer demiş. Yalan olsa ailesinden biri şikayet etmez mi? Hani benim anlattıklarım ya da inanmayın diye bu kadar 3 yıldır açıklamalar yapıyorum. Bir paylaşım yapmazlar mı diyor. Çok doğru demiş bence. Evet. Buradan anlayabilirler. Şimdi Nevzat Bey, bir anket açalım diyorum. Nasıl bir anket açalım? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu birlikte mi değil mi diye mi anket açalım? Onur nasıl bir şey? Açalım. Bakalım nasıl bir yüzde sonucu gelecek. İnsanlar ne düşünüyor bu konuda? Ben de zaten anlatacağım bazı önemli şeyler.
Pelin'cim. O arada da insanlar da oy versin değil mi ankete? Evet, yani açabiliyorsak ben teknik bir bilgi, bir yandan da Nevzat Bey'le konuşuyorum. Siz görmüyorsunuz Nevzat Bey. Bir kez gördünüz gerçi, kara delik olarak çıktı. Sen yayından düşmüştün galiba. Bir anket Evet. açamazsak da buraya yazın. Sizce bu aşk devam ediyor Tabii. mu? Şimdi hazırsak, herkes doluştuysa, bakayım. Evet, Nevzat Bey söylerseniz çok sevinirim anketi açarsak. Biz hazırız. Hola Onur, hola Pelin. Hadi bakalım. Bunu, benim İspanyolcam falan yok. İtalyancam Evet, yok. İspanya'dan değil mi? İspanya'dan herhalde iyi bir şey söylüyor. İyi yayınlar diyor. Herkes biliyor diyor. Kurma diyor. İkisi de iftira. Özbekistan burada. İspanya burada. İngiltere'de Amerika İngilizce konuşan biri vardı. Mert'in babası bu. Bak işte bir şey söyleyeceğim başlamadan. En başta bir yorum vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu aşkı kim merak ediyor falan dediniz. Hatırladınız mı? Aha da. Bakınız, internasyonel yayın yapıyoruz. Amerikan Daha başkanı da yayına girmeden. Tabii. Bütün ülkelerden geliyor. Kaç 70 ülke var. Merak ediliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani, bu sosyolojik bir durum. Peki, evet, hazırsa bütün Mert, Afra sevenler ve sevmeyenler, yavaş yavaş başlıyoruz. Arada döneceğim. Konuların altını çizeceğim. Birbirinize atın bu yayını. Sonra yarısından geliyorsunuz, baştan anlatmak zorunda kalıyoruz. Bütün herkes birbirine yayını bir atsın. Onur, yavaş yavaş. Başlayalım. Bugün çok güzel görünüyorsun Pelin'cim. Enerjin çok güzel. Onu da söyleyeyim. Vallahi enerjin gerçekten harika, yüksek. Bana öyle geldi. Ekrandan öyle geçiyor. değişik. Yanında değilim biliyorsun ama Evet. ben de seni ekrandan görüyorum. Bugün güzel bir gün. Hayatımda güzel gelişmeler var diyelim. Peki hola... Ben de öyle şeyler, kuşlar büyüdü, yavrular, bir görsen 6 tanesi çıktı yuvadan. Sabah onlarla oynadım. Hepsine hediye edeceğim. Yerleri belli oldu. İsteyen dostlarıma gidecekler. Onur kuş hediye ediyor. Ne yapayım? 2 tane kuş hediye geldi. Birden 9-8 tane kuş oldu. Yavru yaptı. Şans. Biz de bu arada hayvan beslemeye de devam ediyorum ben şahsen. Onu da söyleyeyim. Peki, antiler gelmesin. Özbekistan çok var, görüyorum. İspanyolca da hola merhaba. Bir onu biliyorum zaten. Peki, Afra'nın aşkına inanıyorum, inanmıyorum. Biz anketi açana kadar, açarsak Nevzat Bey söyleyin, ama açana kadar da buraya yorumlara yazın. Yayını paylaştıysanız, hazırsanız ben susuyorum ve Onur Akay anlatıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu cephesinde neler oluyor efendim? Buyurun. Neler oluyor? Başlayalım biraz değil mi? Evet, Buyurun. Güllü'yü de konuşacağız bugün. Evet. Güllü'den önce Afra ile Mert'le de biraz konuşalım. Birbirine geçerek 2 tane zaten gündemde konumuz var. Pelin Çini ile yorumlarız. Şimdi Pelin'cim şöyle, burada da söylemişler, ben bir evlenme teklifi daha geldiğini söylemiştim barıştıktan sonra onlar. İkisi de aynı firmadan, yani yapım firmasından henüz ayrılmadılar. İmzaları devam ediyor, oraya bağlılar. Ne kadar özel menajerleri de olsa firmaya bağlılar. Yani yapım firması dizilerini yapıyor ve aslında Afra dizi düşünmüyordu bu sezon. Hatta böyle bir sorun yaşamasalardı yazdan önce evlenme ihtimalleri yüksekti, 23 Eylül'de. Onlar da 23 rakamının çok büyük bir anısı, işte dönüm noktası hayatlarında. Hem Yalı Çapkını 23'ünde başlamıştı seneler önce, yani 3 sene 23 Eylül'de. Hem Mert Ramazan Demir için 23 önemlidir. Dövmesi bile vardır. Öyle bir karar da vardı. Ben bunu geçtiğimiz sene Aralık ayında da hem televizyonlarda hem senin canlı yayınında olsun açıklamıştım. Herkes bekliyordu ama bir ayrılık olmuştu. Barıştıktan sonra da maalesef ki ikisinin de ayrı ayrı aynı yapım firmasından dizileri olunca tekrar barıştıklarını, göz önünde aşklarını yaşamamalarını istedi yapım firması. Çünkü sebebi inandırıcılığı gidiyormuş. Şimdi ikisi de ayrı dizide ayrı partnerlerle aşk yaşayacak. Ne bileyim işte artık dizilerinin senaryolarına göre ve zaten büyük bir reytingli diziden
partner olarak çıktılar. Aşklarıyla magazin gündeminden düşmediler. Tekrar ikisinin normal gerçek hayatta aşk yaşadığı görüntülü olarak gün yüzüne çıkar verilirse işte dizilerinin reytinglerini etkileyebilir. Partnerler bir sorun yaşayabilir dediler. Ondan dolayı da hala gizliyorlar. Tabii magazin basını, muhabirler de onları sürekli takip ediyor. Benim açıklamalarıma göre de sorular soruyorlar. Ben hep görüyorum. Zaman zaman muhabirler beni arayıp soruyor. İkisi de birbirinin evinde kalıyor. Biri ona gidiyor, biri ona gidiyor ve yakalanmadılar şimdiye kadar. Ama ancak Mert Ramazan Demir dün işte yakalanmış. Bir yerde güya yani sözde arabada sevgilisini bekliyormuş mekan çıkışı. Sonra da işte basından, gazetecilerimizden birini görünce kaçmış. Ve bir kız da çıkmış sevgilim nerede diye falan. Evet, orada olay, bölüyorum, yorumları almaya başlayacak Nevzat Bey, merak etmeyin. Dünkü olay, yukarıdan Nevzat Bey kaçırdığımız yerlerden de eski yorumlardan da alalım. Bizim izleyicimiz çok seviyor çünkü yorumları görmeyi. Şimdi dünkü olayı bir anlatılmasını istiyor insanlar. Kervan meselesine geleceğiz. Kervan Güllü ile alakalı çünkü. Ama önce Mert ve Ramazan Demir'in sizin başladığımız yerden yorumları tek tek almaya başlarsak sevinirim. Dünkü olayı anlat diyorlar. Şimdi dünkü olay nedir tam olarak? Evet. Şimdi şöyle bir şey. Mert Ramazan Demir bir mekana eğlenmeye gitmiş. Ben bu konuyu öğrendim. Afra Saraçoğlu da Paris'te. 2 bölüm çektiler. Yeni dizisinin afişi yayınlandı. 2 paket çekildiği için bugün yarın da işte dizinin yayın tarihi belli olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile oynadı. O da bu arada soluklanmak için yurt dışı tatiline gitti ve bu yurt dışı tatilini Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'na 2 Aralık'ta doğum günü hediye etti. Aralık'ta yoğun olduğu için, sette olduğu için tatil erkene alındı. Yani Mert Ramazan Demir tatil hediye ediyor, araları çok güzel ve onu gönderiyor Fransa'ya, gidip de bir kızla mı yani çapkınlık yapacak? Çok yanlış bir haber bu. Şöyle bir şey, kızın biri orada öyle konuştuğu iddia ediliyor. Ben basını görünce kızın öyle konuştuğunu duydum. Daha önce de böyle şeyler onun başına geldi. Birçok gittiği eğlence yerlerinde yanına yaklaşıp fotoğraflar çektiler. Neler oldu bu 3 yılda? Biz onları hepsini yaşadık. Canlı yayınlarda anlatmıştık. Yapıyor bazı kızlar. Peki mesela bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu demin yeni gelenler için de söyleyeyim. Yayına bir yabancı bir izleyici girip şey dedi ya, Onur. Sizin dedi Türk gazeteciler utanmıyor musunuz? Bir tane dedi gazeteci Photoshop fotoğraf yapmış dedi. Neyi kastediyor? Bu Kim olay. Biliyor muyuz? Orada bir kız. Ben gazetecinin ismini bilmiyorum. Bilenler yazabilir. Muhabirler, gazetecilerden, muhabirlerden, takip eden muhabirlerden bir tanesi. Sanıyorum ki onu kastediyorlar. Photoshop olduğu çok belli deniyor. Onu bir yazsanıza kimmiş? Ben bakamadım. Ben Photoshop olduğuna falan da bakmadım. Ben Onur'a attım. Mert Ramazan Demir'in fotoğrafını görünce ben Posta Gazetesi Tolga Bozduman. Evet, herkes oradaymış. Posta Gazetesi Mert Ramazan Demir. Ya. Posta Gazetesi. Hayır. Gazeteye basılmış bir resim Photoshop değildir. Kesinlikle olmaz. Olmaz. Kız var. Kızı çekmişler. O kız kız var orada yani mekanda. Mert'i tanıyor, yanına gidiyor. Mert orada sadece arkadaşlarıyla eğlenirken yanına gitmiş. Zaten çok fazla Mert'e şey olmuş. Nasıl söyleyeyim, böyle ne derler hani peşini bırakmamış bütün gece orada. Ama ne olmuşsa olmuş ama günün sonunda her ünlü adam bir yere gittiğinde kıstırıyorlar. Yani ünlü adamları restoranlarda falan da kıstırıyorlar da böyle biraz acaba fazla mı konuşmuş? Yan yana görüntüleri hiçbir şey öyle bir şey yok. Sadece Mert Ramazan Demir arabasında orada bir şey bekliyormuş. Biraz beklemiş. Neyle ilgili o konuyu bilmiyorum. Gittikten sonra o kız çıkıyor ortaya. Beni nasıl bırakır? İşte sevgilim, nereye gittin aşkım gibi şeyler yapmış basının önünde.
Evet, kız. Yani kızı tanımıyor. Çok eski Evet. numara ama bak Sema Hanım ne dedi? Salça olmuş Mert'e. Sema Hanım bu çok eski numara değil mi? İşte o laf aklıma gelmedi. İşte Çok ama o. eski numara yani. Hani eskinin Eski. modifiye edilmiş. Bunu daha böyle hani eskiden daha mutasip halde Tabii. yapılıyor bu. Çok Şimdi çok önemli bir kaynaktan öğrendim. Mert'in en yakın arkadaşından. O da dizide de oynamıştı. peki ne olacak? Bu çocuk sokağa çıkmasın mı yani? Bu her sokağa çıktığında bir kadın buna hamle ediyor. Biz burada sürekli Oluyor. konuşuyoruz ya. Allah'ım. Afra'da yok, Paris'te. o gün o olay olduğunda onun da adı çıktı. O da Paris'e gitti. Bir arkadaşını takip etti. Oyuncu arkadaşını, yani nasıl söyleyeyim, neydi o çocuk, şeyde Kızılcık Şerbeti'nde de oynadı. Değişik bir soyadı var. Şimdi neydi adı? Ya Rahimcan Kapkap. Ben Kızılcık Şerbeti de istemiyorum. Ben Türk dizisi Hakkı Memnu'dan sonra biliyorsunuz izlemedim. Bilmiyorum. İşte, orada oynayan yakışıklı bir çocuk, başarılı. Onlar Afra ile eskiden arkadaşlar yakın olmasalar da gördükleri ortamlarda konuşan bir arkadaşlığı varmış. Mesajlaşırlarmış. O da demiş ki ona hiç beni takip etmiyorsun demiş yani. Ben de seni takip edeceğim. Sen beni takip et demiş herhalde. İstemiştir takip etmesini. Afra Saraçoğlu'nun takipçileri çok, biliyorsun. Belki hiç aklına da gelmemiş böyle magazin olayı, yani düşünülmüş, planlanmış bile değil. Takip etti diye bütün antiler Afra Saraçoğlu'nun yeni sevgilisi dedi. Afra gider gitmez takip arkasından. Ya Allah aşkına, bak Allah aşkına yine başladım ben sallanmaya. Bu arada biri demiş ki, çok doğru, yorum kaçırdım. Gazeteci Tolga Bey'e sorsanıza Pelin Hanım. Sorarım yani, postadan birilerini arayıp soracağım zaten. Şimdi bir şey soracağım. Şu antiler ya da anti olmayanlar için soruyorum. Bu kardeşiniz şunu merak ediyor. Mesela şöyle mi yapıyorlar? Telefonu eline alıp kimi takip ediyor, kimi takip etmiyor diye mesela böyle uğraşın. Çok ilginç. Bazı şeyler var. Neler var? Aplikasyon. Pelincim, Twitter'da ünlü isimler birini takip etti. Hemen onu yayınlıyorlar. öyle siteler var. Ama bunu iş haline getirmiş. Çok çabuk duyuluyor. Bakıyorlar Pelin Hanım diyor. Sıla haklısın. Bakıyorlar yani. Tabii, doğru. Bir de bakanlar da çok sayıda. Yani hani mesela takip etti, kimi takip etti, kime yorum yaptı. Eskisi ulan diyeceğim ben, diyorum artık. Baş başa oturuyoruz zaten şurada hep beraber. Hani eski sevgiline bak, arkadaşına bak falan da, yani fanı olduğum birine oradan onu mu etti, bunu mu etti falan. Herkesin çok zamanı var herhalde. Antilerin içinde Mert'e aşık olanlar var, Afra'yı sevmeyenler var. Afra'ya aşık olup Mert'i sevmeyenler, çok aşırı fanatizm derecesinde kişiler var. Ve bazı kızlar takip ediyor nereye gittilerse. Bu çok oyuncunun başına geldi. Starların daha önce de yaşadılar. Arabalarına çarpmalar oldu. Neler oldu neler. Tanışmak için arabaya çarpıyorlardı. Neler oluyordu Pelin'cim. Onun için. Yani onu biliyorum, o olayı anımsadım. Evet. Evlerini boyuyorlardı. Evlerini, ünlülerin apartmanları, seni çok seviyorum, arabalarına yazıyorlardı. Yurt dışında bu işler böyle bu kadar şey olmuyor. Yani Türkiye'de de Ece Seçkin'in evine girip bir şeylerini almışlardı galiba. Ama yurt dışında şimdi mesela Madonna'dan örnek vereyim. Onun mesela iç çamaşırını falan çalanlar olmuştu evine girip. Yani işin başka bir noktaya doğru gidiyor falan. Daha eskiye gidersen sahnede iç çamaşırı istiyorlardı. Erol Büyükburç rahmetli, çok yakın dostumdu. Bana makyaj yapmayı öğretmişti. Makyaj derken hani televizyon makyajı, gölgelendirmeyi. Erol Büyükburç öğretmişti. Çok güzel gölgelendirirdi. İşte burnu küçük göstermek, ne bileyim, onları hepsine oturup bana saatlerce öğretirdi. Bana derdi ki insanlar sahneye iç çamaşırlarını fırlatıyorlardı bana derdi. Yani kadınlar ne bileyim sütyenlerini, iç çamaşırlarını sahneye atarmış. Sanatçıdan da isterlermiş. Eskiden de böyle şey çok fazla, 70'lerde 60'larda çok yoğunmuş. Bir yandan Nevzat Bey'le arada bir şeyler konuşuyoruz. Oradan suratım gidiyor. Yorumları böyle bakın buradan akıtıyor. Çok daha tatlı oldu değil mi? Hepiniz kendinizi görebiliyorsunuz. Ne güzel oldu. Evet. Buradan da görelim ekrandan. Böyle daha tatlı oldu. Yayalım. Olur. Buradan da olur. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Benim bildiğim mesela Özcan Deniz'in başına gelmişti.
Özcan Deniz'in de suratına tövbeler olsun. Konserde kadınlar iç çamaşırı atıyordu sürekli. Çok acayip komik bir şey. Yani Tabii, adam tabii. şöyle falan yapıyor sürekli. Bu bir çeşit delilik biliyorsunuz. Böyle şeyler yapmamak lazım. Peki biz anketi benim de attık. hep yüzüklerimi çalarlardı konserlerde. Böyle el atardı. Şöyle eskiden olurdu. Mesela Bahçeşehir konserinde hatırlıyorum, halk konseri tarzında çok yerde. Sinop'ta hatırlıyorum. Trakya'da hatırlıyorum. Büyük Vizek Stat konserinde böyle çekiyorlar. Yüzük gidiyor Pelin. Onun için gerçek su şişesini çalan biliyorum. Yani böyle konserde su içiyor. tabii. Pek için sırada duran biliyorum. Bakın bunlar Onun hep deli şişesinden içmek için. Tabii. Peki şimdi Afra ve Mert'le ilgili hemen bir soru. Afra konuşmuş mu? Onur abi diyor Çiğdem. Biri de Erdem Tosun diyor ki Afra dönmedi mi Onur Bey? Daha dönmedi. Bugün yarın dönmesi lazım. Dönmek üzeredir bence. Dün akşam dönmediğini biliyorum. Dönmek üzeredir. Gece dönmediyse ben sabah öğrenmedim çünkü. Çünkü seti başlayacak tekrardan. Set çekimleri için kısa bir araydı. Ama bugün yarın döner. Zaten onlar Afra orada da olsa sürekli konuşuyorlar WhatsApp üzerinden. Birlikteler. Buradan bak böyle masayı hani vur derler ya eline. Orada da bir izleyicimiz vurup da söylüyorum birlikteler. Çok mutlular. Diğer şeylere inanmayın. Bu işte biraz önce de konuştuğumuz gibi Pelin'cim çok fazla bir etkileşim olduğu için yapıyorlar böyle haberler. Bazı kişiler etkileşim almak için gündeme gelmek isteyen kızlar var. Gerçekten aşık olup da yapan var. Aralarını bozmak isteyen var. Afra ile Mert'in arasını bozmak isteyen çok kişi var. Yani ben de görüyorum. Afişte yeni, evet. Yani birçok yorum çıkmış afişle ilgili de Pelin'cim. Ne yorumlar? Yani işte baktık diyorlar. Kenan'ı gençleştirememişler, Afra'yı yaşlandırmışlar gibi. Ne diyor acaba bizim izleyicilerimiz bu afişe? Yani ben çok güzel bir senaryosu olduğunu duydum bu dizinin kaynaklarımdan. Senaryo için çok çok çalışıldı. Fakat afiş tabii daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ben onunla ilgili bir eleştirilerimi de yazımda sundum. Fakat işte bu yaş farkı biraz olmayacak gibi hissediyorum ben. Çok güzel bir senaryoda olsa Afra'yla ikisinin bu ekran kimyasını pek uygun bulmadım ben. Yani o yaş farkını ben çok büyük bir sorun yapmıyorum aslında. Ekran kimyası çok önemli. İşte onu görüyoruz dizilerde. Anında reyting alamayıp gidiyorlar, yok oluyorlar. Vallahi çok acayip. Şimdi kimya diyoruz da bak afiş çok kötü diyor Servin. Afişi beğenmeyen var ama kimyadan bahsedersek şimdi söyle ismini, Hande Erçel ve Barış Arduç'un kimyasını herhalde tartışmayacağız şey anlamında, yani bir test tüpü gibi bir durum var yani o şey sahnelerde falan gerçekten konuştuk biz bunu. O kimya mesela dizide tutmadı. Yani o dizi devam etmedi. Çok enteresan. Halbuki biz ikisini maşallah her platformda beğendiydik. Çok beğendik, çok yakışmışlardı. Şimdi orada da ne oldu? Dizide de niye dizi yayından kaldırıldı, reyting almadı? Senaryoydu orada da. Senaryoda çok büyük hatalı. Mesela Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ekran kimyası son yılların en efsane. Bir de sevgililerdi ki bir de çok doğal öpüştüler tabii. Bu insanlara öyle bir yansıdı. Birinci sezon reyting rekorları, hiçbir dizinin kıramayacağı reytingleri kırdı bu zamana kadar. Ama ne oldu? Senaryoyu bir bozdular. Onların kimyası bile reytingleri toplamaya yetmedi. Demek ki hepsi önemli. Hem senaryo önemli. Senaryo inanılmaz önemli bir şey yani. Tabii. Onlar da üçüncü sezonda reytinglerde çakıldılar. Senaryo hatası yaptı yapım firması. Çok yanlışlıklar yaptı. Biliyor bütün izleyenler, fanlar bilir. Onları hep konuştuk o sene. 2 sene konuştuk. Mesela İsmail diyor ki o afiş güzel olmalı ki dizi de güzel olsun. Evet yani afişin önemli biri çok enteresan. Levent demindeki yorumlarınızı da görüyorum. Levent Bey siz böyle hiciv seviyorsunuz. ChatGPT'ye yaptırsalarmış ya afişi. Her şey biliyor, evet, ne yazık ki her şey biliyor ChatGPT. Çok korkunç bir şey bence. Ama yani afiş çok Kenan İmirzalıoğlu'nun şeyine taktılar bu aralar biliyorsun.
estetik mi yaptırdı? Ya adama hani bu yaş farkından dolayı sürekli bu sefer botoks mu yaptırdınız? Evet. Dolgu mu yaptırdınız? Adam da böyle kıstırmışlar çok. Yani Yaptırmamış. ben Ben bilemiyorum. yaptırdı diye duymuştum ama yaptırmadığını Emin miyiz? öğrendim. Evet. Emin miyiz? Yani sadece şey olabilir. Hani böyle vitaminler, ne bileyim botoks yapılmamış. Çünkü Yani, oyuncuya karşı olabilir. botoks yapılmamış olabilir ama mezoterapisi temiz var Ha, yani. onlar yapılmıştır Var. öyle şeyler. O Yani bakımlar vitamin kesin iğnesi var. falan var. Tabii, tabii. Çünkü bunu da nereden Gençlik biliyoruz? iğneleri. Cildi daha böyle nemli ve hafif şiş ve dolgun duruyor ya. O işte dolgu esasında yapay dolgu değil. O böyle bir vitaminler 150 tane iğne Tabii. bastırıyorlar suratınıza, bir şişiyor surat. Tabii kimse Engin Altan Düz Yatan ve Sinan Akçıl kadar bu işi abartmadığı sürece bence sıkıntı yok. Robert Emo nereden çıktı? Rafet El Roman da öyle abartmıştı değil mi? Robert de beni andı herhalde. Rafet El Roman'ın o görüntüsünü belki Nevzat Bey bulursa çok da eğlenirsin. Hiç gözümden gitmiyor. Çok Böyle enteresan. ilginçti. Bizim Peki. botoks yaptıranlar morgüle dönüyor yüzü bizim. Morgüle Yılmaz benziyor. Morgül'le davanız devam ediyor mu Onur Bey? Böyle konuşuyorsunuz. Yok, bitti. Hiçbir şey yok. Hepsini, yani dava yoktu zaten, şeydi. Susturmaydı ya. Hepsini reddettik. Hepsini biz kazandık. Bugün yeni şimdi. Mesajlar. Bugün yeni şey gelir. Afra konuşuldu mu? Martin'cim konuştuk. Yayının başında Konuşacağız. var. Daha da konuşacağız. Yani günün sonunda Onur diyor ki masaya elimi vururum. Aynen. Birlikteler hala. Bu ilişki devam ediyor diyor. Dün çıkan Hiçbir sorun haberler. yok. Hem işlerinde hem aşklarında mutlular. İşleri de çok güzel. Mert de başlayacak. Bitti kastı. Yakında onun da çekimleri başlıyor. Sadece sorun ikisinin yapım firması tarafından istenmediği için birlikte görüntü vermeleri de bu dedikodulara neden oluyor Pelin'cim. Antiler de savaşıyor. Aynı sırada da mekanlarda, aynı zamanda da mekanlarda Mert'i yakalayanlar böyle şeyler yapıyor. Eskiden beri yapıyorlardı. Abarttılar iyice. Yazın çıkan olaylarda, o deniz kenarında O ama bayağı bir olay. hepsi de başka bir türlü şeylerdi. PR'di. Su Kozcu diyor ki Pelin Hanım video var mı dünkü haberlerin Posta Gazetesi'ne ait olan haberlerden bahsediyorum. Video yok. Video yok, fotoğraf yok. var. Ne gelirken var ne giderken. Mert oraya yalnız başka bir arkadaşlarıyla eğlenmeye gidiyor. Orada aynen biraz önce bir izleyicimizin dediği gibi salça oluyor. Bu telefon niye öyle oluyor? Mesaj geliyor herhalde. Bir sesi kısık ama sanki açık mı unuttum? Bir kapatayım bari. Herhalde bilmiyorum. Bu nedir ayol? Adama sürekli. Sürekli geliyor. WhatsApp'tan Instagram'a. Dünkü haberler için diyorlar ki efendim bir yabancı izleyici girdi zaten. Dedi ki Photoshop'tu. Dünkü haberler Onur'un söylediğine göre Mert'i artık sokakta herkes sıkıştırıyor. Ünlü erkeklerin sıkıştırılmasına alışığız. Yani böyle işte restoranda tuvalet kenarında numara verilmesi, yok bilmem neler falan, böyle çok acayip işler oluyor. Ama hani adam çıkmasın sokağa çocuk o zaman ya. Her çıktığında bu başına gelirse artık. O da seviyor biraz. Gece hayatını sever eskiden beri. Bak biri yazdı hemen. Gece hayatı düşkünlüğünü bırakması lazım. Onu bak benim gibi düşünüyormuş. Doğru. Taksim'de de çok geziyordu. Orada da evi vardı. Çok genç insanlar bunlar yani. Böyle bebeği gibi evde mi oturacaklar? Yani çıkacak. Yani tabii. Ya ama çok zor. Gerçekten. İşte Rafet El Roman geldi. Şimdi Onur Bey buyurun siz yorumlayın. Siz yediniz bu haltı, buyurun. Evet, çok güzel olmuş. Biraz da makyajla süslersek. Fevkaladenin fevkinde çocuğum. Ya şöyle bir şey var şimdi, bir dakika. Yani şöyle şimdi bu tip işlemlerde ben de yumuşatacağım ya. Bu tip işlemler hemen sonra çıkmamak lazım. Yani bir iki gün değil mi? Oturması lazım. Çünkü böyle ben oturmadan çıkıyor muyum? Oturmuş öyle çıktım. Ben de çıkmıyorum çünkü ödem yapıyor günün sonunda yani. Erkek oldu, hani kadın da yine biraz daha kaldırıyor da bakın Rafet Bey Japon gibi bir şey olmuş. Bu değişti herhalde, oturmuştur diye düşünüyorum. Bu böyle sabit kalmadı Nevzat Bey. Allah müstahakanızı versin. Hakikaten buldunuz. Peki hangi kadın böyle PR'ı kabul eder? Allah aşkına, hem bu kadar güzel olacak hem bu kadar yetenekli olacaksın. Ramazan'ın uçkurunu toplayacaksın. Gerçek Ayça Hanım nasıl net yorum.
Yani hani Mert Ramazan Demir'le ama böyle görüldüğü gibi değil bu kadar. Yani basında görüyorsunuz, arka plan öyle değil işte. Afra için diyor, nasıl kabul eder de diyor, evet. ama Afra birkaç kere ayrıldı. Bazı şeyleri kabul etmedi, ne bileyim, gittiği zaman mekanlara falan. Ama ileri boyutta bir şey yok yani. Sadece kızlar yanına geliyor. Her seferinde de ispatını yaptı bunun Mert Kıstırıyorlar Afra'yı. çocuğu diyor. Kıstırıyorlar, evet. Rafet Eroman'la ilgili Pablo Escobar diyor ki bu Rafet Bey mi? Şaşkınız ama evet. Onun dışında ama bu yani eski bir fotoğraf. Şu an bu dolgu oturmuştur. Bu bir işlemden sonra olan bir şey. Evet. Tabii ya, çok oldu bu. Tarihsiz. Mert diyorum. Rafet'in bu şeyi görüntü verdiği, botoks yaptırdı. Bayağı eski. Birkaç yıl oldu. 1 yıl. Değil Bak mi? mesela şöyle bir iddia var. Araba ileride beklemiş. Gazeteciler kızın fotoğrafını çekince Rafet Bey'i alabilirsiniz Nevzat Bey. Ben devam edemiyorum yoksa. Araba ileride beklemiş. Gazeteciler kızın fotoğrafını çekince kızı almadan araba gitmiş diyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu fotoğrafımız varsa onu alabiliriz. Ama yani hani bizim yani şu hani vardı ya, ünlüler böyle mekan çıkışı yakalanırlar. Birbirlerini tanımamazlıktan gelirler de ondan sonra da ileride bir sokakta buluşurlar. Bizim televole jenerasyonu bunu çok iyi bilir. Cem Yılmaz öyle kaç kez yakalandı mesela. Bir arka sokak, Teoman, yanlı sokak falan. O zaman öyleydi. Böyle bir numara yapılmış deniyor. Ne diyorsun? Evet, evet. Cem Yılmaz da zaten tabii öyle şeyler yapardı, biliyorsun. Mert böyle bir şey yapmış Cem olabilir mi? Yılmaz'la ilgili de ne duydum? Yani ben Eskişehir'e konserlere de gittiğim için orada çok sevenlerim, böyle ara sıra bana ulaşan mekan sahipleri olsun, işte ne bileyim, nasıl anlatayım, kitabımı okuyan konservatuvar var ya Anadolu Üniversitesi'nde, orada benim makam kitabımı okuyup da bana dönen çok insan olduğu için bilmiyorum bazı şeyleri. Cem Yılmaz oradan bir ev almış. Batı Kent var. Cem Yılmaz semti. Mars'tan da ev alabilir günün sonunda. Tabii güzel bir semti ama 2 oda bir salon, ama çok lüks bir semt orası. Batı Kent, Eskişehir. Önce şey almış, Tolga, soyadı neydi? Çevik. Onunla akraba olan. Evet, Tolga almış. Çevik. Sonra da kendisi almış. 2 oda bir salonmuş. İstanbul'da işte böyle fazla yakalandığı için falan aldatmalar olup da sevgililerinden çabuk ayrıldığı için, yakalandığı için oralara kaçıyormuş diye duydum. Artık o kadar çapkın değildir diye düşünüyorum. Hani hepimiz yaşımızı başımıza aldık. Evet. Artık değil mi? Yani dil altı Beni görünce de hep güler Pelin'cim. Beni görünce hemen güler. Felaket tellalı aklına geliyormuş. Bir kere de doğum günüydü. O zaman Twitter var, daha Instagram yok. İşte 8 milyon takipçisi vardı. Bana doğum günü için pek bir şey yapmanıza, yazı yazmanıza gerek yok dedi. Hepiniz hesabıma 1 lira gönderin yeterli diye bir espri yaptı. Ben de adresine PTT'den 1 lira gönderdim. Bak, gidip çekmezsen dedim 6 lira masraf ödedim. Şaka yapıyorsun. Gönderdim. Bütün basın haber olmuştuk. Ondan beri çok güler bana. Çok. Ama yani günün sonunda artık çapkınlık yani herhalde o kadar da yapıyor mudur? Şimdi adama da bir şey söylemek istemiyorum. Ama enteresan bir figür. Bir dönem magazinde çok fazla gördük. Teoman, değil mi? Şahan Gökbakar'ı da gördük. Tabii. Hiç hatırlamak istemediğim görüntüler gözümün önünden geçiyor. Biz neler izledik sevgilisi. Yeni jenerasyon bilmez. Biz televoleyle büyüdüğümüz için beynimizin bir kısmını kaybettik. Peki Mert neden beklemiş peki gece kulübünün ilerisinde? Herkes çok emin. Onur. Mert Ramazan Demir'in dışarıda o kızı biraz ileride beklediğini söylüyorlar. Ne düşünüyorsun? Kızı beklemiyormuş ki. Kızla alakası yok. Başka bir şey için duruyormuş. Eminiz. İşte o. Evet, ben çünkü kaynağım sağlam. Kaynağım da yalan söylemiyordur. Çünkü onun yani yalan söylemeyeceğinden ben eminim. Çünkü bana Mert hata yaparsa hatasını söyleyen biri. Sen bunların anasıyla babasıyla falan mı arkadaş oldun? Sen nereden öğreniyorsun bunları? Delireceğim artık. Yani eve dinleme cihazı koydun diyeceğim. Her şeyi biliyor arkadaşlar. Zaten bir kere bana şey dedi kızlar, magazin yorumcuları, Beyaz TV'deki kızlar, o zaman yorumcular.
Biri dedi ki, ben dedim ki bir gün önce açıklama yapmıştım. Gece 3'te geliyor Mert Afra'nın evine giriyor. Kimse görmüyor. O sabah erkenden çıkıyor gidiyor. Ben bunu ne kadar uzun süre söyledim. Magazinlere, basına düştü. Kızlar da bana şey dedi. Ya dedi işte uyduruyor dedi. Gece 3'te oraya kamera mı koymuş da görecek dedi girişini Mert'in. Ertesi gün muhabirler beni dinledi. Oraya kamp kurdular. Gece de beklediler. Sabah da gece girerken de yakaladılar. Sabah çıkarken de Mert'i yakaladılar. Bak, Şaşırdı. Birinin hayatını karartmak istiyorsanız efendim Onur'la bir şekilde iletişime geçin. Zaten kararır. Afra'nın annesi ve anneannesi Onur Bey'le yakın diyorlar. Anneanne doğru hemen yanımda burada oturuyor. Anneannesiyle annesi aynı evdeler. Onu kim yani dediyse biliyor. Çok çekirdekler. En yakın arkadaşla daha çok kişi var yakınlığımız. Akçay'da büyüdü Afra. Ben de Akçay'da büyüdüm sayılırım. Yazlığımız buralı olmasam da Afra burada doğdu. Güre'de, Akçay'da okudu. İlk orta öğrenimini, lise öğrenimini. Sonra üniversitede gitti. Yani ben şimdi girenler için şunu söyleyeyim. Hala sevgililer diyorsun. Paris tatili hediye etti Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'na diyorsun. Dün çıkan haberlerde doğru değildi diyorsun. Değil mi? Bu evet, özeti yapıyorum. Bir kumpas var dün. Mert'e yapılmış bir kumpas var. Kesinlikle o kız Mert'in sevgilisi değil. Mert başka birini bekliyordu. Ancak Mert gittikten sonra gazetecileri gören kız aşkım, sevgilim demeye başlamış. O da bir çeşit şizofreni vakası herhalde diye düşünmek istiyorum. Yani. Gerçekten. Böyle izleyicimizin de dediği gibi Mert'e salça olan çok. Öyle bir şey kullanmış yorumlarda. Evet. Doğru diyor bence. Peki şimdi Güllü için adalet, Güllü için adalet. Ben hemen Güllü haberine de geçeceğiz arkadaşlar. Baştan şunu söyleyeyim. Ben sabah Ferdi Aydın'la mesajlaştım. Instagram üzerinden efendim. Sesli mesajla mesajlaştık. Ben takip etmeye başladım. O da beni takip etmeye başlamış sağ olsun. Ferdi Bey'le biz bir yayın yapacağız. Ben buradan bütün Güllü ve Ferdi Bey'in de takipçileri buradadır. Belki Ferdi Bey de izliyordur. İnşallah izliyorsunuzdur Ferdi Bey. Biz onunla bir yayın yapacağız. Saatini gününü belirleyeceğiz. Ben yayından sonra konuşacağım. Şöyle bir yayın yapmak istiyorum ben onunla. Güllü davasının ilk gününden son gününe kadar adım adım ne oldu, ne yaşandı, hangi haber çıktı, nasıl yalanlandı, nasıl doğru çıktı. Bütün süreci oturup baştan sona anlatacak. Bir de ben ona şey de dedim. Siz kimsiniz? Yani ben hep soruyordum ya burada Ferdi Bey niye bu işi bu kadar üstleniyor diye. Onu da anlattı sabah bana çok kibar. Burada bunun yayınını yapıyor olacağız. Bunu baştan bir anonsunu yapayım. Onun dışında Onur'un bildikleri var Güllü meselesiyle ilgili. O yüzden son 20 dakikamızda Güllü'ye ayırıyoruz. Konuşalım. Afra ve Mertçiler için de şunu söyleyeyim. Yayını birbirinize atın. Çünkü baştan şu 40 dakika boyunca bu meseleyi konuştuk. Kaçıranlar birbirine atsın. Oradan takip etsin diyor. Ve şimdi Güllü meselesiyle, Güllü davasıyla ilgili neler biliyorsun diye soruyorum sana. Evet. Şimdi Ferdi Bey ilk açıklama yapmadan önce Güllü ablayı kaybettik ve ben o hafta hatta ekranda da gözyaşlarımı da tutamamıştım. Televizyondan söyledim, duyurdum bir rahatsızlığı olduğunu. O fotoğrafları basına ilk ben paylaştım. Bir denge problemini olduğunu gösteren ve hastanede tedavi olduğunu beyninde gösteren o fotoğrafları paylaşmıştım. Her zaman da bunun bir kaza olduğunu hala da ben %80 yani %100 düşünüyordum. Bu kadar çok iddia çıkınca tabii ki beni de etkiledi. Eğer doğru çıkarsa da Ferdi Bey'den de Ferdi Aydın'dan da özür dileyeceğim bakalım onun dedikleri ama neden? Çünkü ben ona karşı bir şey söylemedim ama bazı duyumlarımı söylemiştim. Bazı böyle sosyal medyada çıkan ama şöyle tabii ki böyle yüksekten düşen ölümlerde Pelin'cim şüpheli olması lazım. En baştan cinayet vakası değerlendirilmesi lazım kadınların yüksekten düşme ölümünde. Burada ben şunu eksik buluyorum en başta. Hemen işte dediğim gibi bir cinayet vakası gibi düşünmeleri gerekirdi yüksekten bir kadın düştüğü için ve
o olay yeri incelemeyi hemen devreye sokmaları gerekirdi. O biraz gecikmesi bende şüphe yaratıyor. Niye? Geciktikten sonra delil karartılmış olabilir mi, olmayabilir mi? Vallahi Ferdi Aydın, ben yayında soracağım kendisine. Dedim baş başa bir yayın yapacağız onunla, ama bir şey paylaştı. Yani çok sert. Güllü ablanın düştüğü yeri paylaştı ya. Yani evet. hani zemini, işte kırılmış karolar tabii ki falan. Ve diyor ki orada, bak çok önemli. Niye hemen temizlendi diyor. Yani orayı hemen hortumla yıkamanın alemi var mıydı diyor. Sonra aynı açıdan bak. Yani yerden kadının düştüğü yeri gördük. Bir de sonra tam yukarıyı çekmiş. Tam ama. Yani düştüğü açıyı bile gördük. Orada da şöyle bir sorusu var Onur. Diyor ki orada böyle baktığında 2 balkon var, tamam mı? Balkonun arasında bir demir var. Hani böyle şey bir demir. Hani kuş böyle dışarı çıkan demirler vardır ya. Yani şey için, o balkondan o balkona geçilemesin diye hani bir demir yapılmış. Ve Ferdi Bey de şöyle bir soru yazmıştı. Diyor ki ya niye bir insan bunu yapar? Yani bir insan yandan birinin gelmesini istemediği zaman böyle bir demir yapar gibi 2 tane paylaşımını gördüm dün. Bu Evet. mesela bende o şeyi çok nedir onun ismi? Soru işaretlerini çok arttırıyor bunlar. Yani. Evet, geçen programımızda da bağlandığı zaman bir kroki görmüştük ya, Ali Evet. Bey bağlanmıştı, Evet. Ali Yedibela. Evet. O krokide de yandan çıkma yeri, terastan çıkma Ama yerinin geçilemiyor olduğu. işte. Yani Tabii. orada şey demir var ve o demir neden var mesela diyor. Çok doğru bir soru soruyor ya. Yani Ferdi Bey Evet ama şimdi sorular doğru. Hatta Güllü'nün kızı Tuğyan. konuşmaya Tuğyan'ın başladı. konuşmaya başladı. Ana haberleri açıklamalarda bulunuyor. En başından konuşması lazımdı. Bütün Evet. basını toplayıp da yani bir insanı anne katili gibi gösteriyorlarsa hiç durabilir misin? Çıkıp ben yapmadım. Hemen en baştan ortalığı yıkması lazımdı. Ben beklemesine anlam veremiyordum. Ben Fakat de şöyle veremedim. bir Osman isimli Ha, Güllü'nün kızının Tuğya'nın bakıcı donmazsın inşallah şu an. oğlu var. Osman Yıldız sanıyorum. En son o bir işte Güllü Hanım'ın vefatından yaklaşık bir ay önce, yani balkondan, terasın camından düşmesinden bir ay önce, sözde yani iddia olarak onun söyledikleri bu. 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde kendisine Tuğya'nın teklifte bulunduğunu söylüyor Osman Bey. Hı hı. Nasıl bir teklif peki? Karşılığında ne verecekmiş? Yani şöyle demiş, bir daire verecekmiş. Burada annenle birlikte yaşarsın teklifte bulunmuş. İşte evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin gibi sözde işte böyle bir teklifte bulunduğunu söylüyor. Savcılık harekete geçti tabii. Hemen çağırdı Osman Yıldız'ı 2 tane. ifadeye. Biliyorsunuz ki artık bu meselede 2 Evet. tane savcı var. Osman'ı çağırdılar. Tabii Birkaç 3 tane, tane. bir tane daha eklendi, hatta 3 oldu. Oh bakalım kaç tane acaba? Bir vakaya kaç tane savcı bakabiliyor acaba? Bu da benim yeni sorum olsun. Şuradan ben atmıştım. Şimdi benim bir tek sorum oluyor. Bunu Ferdi Bey'de yayında soracağım. Yani neden TikTok'ta bu iş çözülüyor? Mesela yine açtım sabah TikTok'ta, birileri diyor ki açmış. Bana işte şöyle bir şey teklif etti. Annesini öldürmem için bakın işte bilmem ne. Ya hani bunu TikTok yerine işte emniyete gidip savcıya gidip ifade vereceğim bakın falan demek yerine önce bir TikTok'ta bana ayıcıkları oyuncakları yollayın olması belki de inandırıcılığını götürüyor. Ben de bu meselenin. Beni en çok rahatsız eden kısmı bu işin TikTok'ta çözülüyor olması. Çözülmeye çalışılıyor olması. Yani savcıya gider açıklamanı yaparsın. Sonra TikTok'ta da anlat. Ama önce TikTok'ta anlatıp bana oyuncak ayılar, böcekler atılıyor TikTok'ta falan. Sonra savcıya gitmek bende böyle bir garip bir duygu uyandırıyor. Kızıyorsunuz böyle söylediğimde ama garip yani. Peki bütün Çok doğru. deliller ne Evet, geldi? onu gösteriyor. Şimdi mesaj geldi de benim bu kaynağım Afra ile Mert konusunu konuşuyorduk ya. Hı hı. O da ünlü bir isim. Bizi izliyormuş. Buradan sevgiler göndereyim ona. Selamlar. Söylemeyeyim de. Tamam. Yani birini şöyle diyor.
Mert birini beklemiyormuş orada. Trafikte duruyormuş. Arabadan daha ileri bir yerdeymiş kız. Yani kız hiçbir alakası yok. Kız kendi kendine öyle konuşmuş. Konuşturulmuş da olabilir, konuşmuş da olabilir. Bakın canlı yayında, ondan sonra hatta bunun time kodunu ben alayım, Asiye'me iletirim. Canlı yayında Onur Akay'a mesaj geldi. Dün Mert Ramazan Demir, dün çıkan haberler doğru değil. Orada trafikte bir başkasını bekliyormuş. Burayı alırız keser. Zaten eğlenmeye gitmiş, çıkmış, araba trafikte bekliyormuş. Araba trafikteymiş. O anda içeriden mi çıkan, yandan mı, nereden geldiyse artık bilemeyiz. Kızın biri bu şekilde bir davranışta bulunmuş. Durum peki, bu. Şu an Afram iyi mi diyor Ayça? İyi. Peki. Tabii çok iyidir yani, bir sorun yok. Hiçbir sorun duymadım ben. Güllü'ye dönelim. Serdar Bey, çok bana hak verdiğiniz için teşekkür ederim. Serdar Bey diyor ki Pelin Hanım haklısınız. Tanıkları önce TikTok'ta paylaşıyor. Beni de zaten Serdar Bey bu rahatsız ediyor. Tanıklara inanmadığımdan değil de neden önce TikTok? Peki sen şimdi Güllü'nün etrafından birileriyle konuştum dedin. En son aldığın senin bilgilerin neler? Evet, benim en son aldığım bilgiler, bu kadar çok açıklama var, iddia var. Savcılık değerlendirip hepsini çağırıyor, hepsini soruşturmaya alıyor. Ancak hiç kimse Pelin'cim, hiç kimse, çok bir yakından konuştuğum yakınları, hem de onun yanı sıra da yani bu işe yakın gazeteciler de var biliyorsun. Onlarla da temas içindeyim. Hiç kimse bir ispat sunamıyor. İspat yok. Yani. Peki soracağım, dur. Ayağımı altıma aldım sevgili seyirciler, artık ailece oturuyoruz. Bir şey soracağım. Şimdi sen aileye yakınlarla konuşuyorsun ya. Hissini söyle bana. Bakın bu şey değil. Hani senin hissin. Hissimi söylüyorum. Kesinlikle hani, bu bir kaza. Mı? Kaza mı diyorlar hala? Ben de öyle hissediyorum. Yani benim hissim, en başından beri de söyledim, bence kaza. Çıkacak ortaya. Herkes çok, yani iftira davaları, zaten açılmaya da başlayan davalar var. Birçok kişiye iftira davaları. Çok kişi öncesini anlatıyor, daha öncesini. Olay anı ile ilgili bir ispat sunamıyor. Hep öncesinden Tuğyan bunu bana dedi, Tuğyan bana şunu dedi ya da sonradan bana şunu dedi. Şu kağıt kalem var önümde, yazıyorum. Çok enteresan karakterler var. Şimdi Osman karakteri var değil mi senin söylediğin? Evet. Osman, kimdi Osman Bey? Bircan var. Osman Tuğyan'ın çocuğunun, yani Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu. Bakıcının oğlu. Düşünün bak, Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu diyor ki bana Güllü ablayı öldürmem için para, ev teklif edildi diyor. Dedi. Aynen, bir ev teklif ediyormuş sözde. Öyle diyor iddiası. Sonra Bircan Hanım karakteri var. Bircan Hanım Tuğyan'la çok yakın arkadaş. Evet, yani, onu kabul ediyor da zaten Tuğyan, arkadaş olduğunda Bircan abla diyor falan. Ama konuşuyor. Diyor ki ben Tuğyan'ın yaptığını düşünüyorum. Hatta tehdit edildiğini iddia ediyor. Hatta şöyle diyor Bircan, işte Güllü'nün ölümünden sonra evdeler, birlikteler. Güllü'nün evindeler, işte orada yapılan dualar okunuyor falan. O anda Bircan'a Tuğyan'ın sözde şunu söylediğini söylüyor. Yani iddiası bu yönde. Evet, ben yaptım. Keşke buna da engel olabilseydin. Daha önce hani sakın yapma demiş, engel olmuş. Onları kabul etti ya. Kabul etti o WhatsApp mesajlarını Tuğyan. Ben yaptım Hanım demiş. Demiş. Evet. Onu söylediğini televizyonda anlattı. Bu Bircan Hanım. Bir de Nur Topu gibi efendim Sultan karakterimiz var. Ben Sabah Sultan'ı en son şeyde gördüm. Evet. Hakan Uranlar'ın yayınının backstage, yani yayınlanmayan parçalarında Sultan şöyle yapıyor. O nasıldı? Ben onu görmedim. Ne oldu orada? Diyor ki mesela Sultan'la röportaj yapıyorlar. Şimdi Sultan, kameralar kayıtta ama yayınlanmayacak bölüm de var. Diyor ki bunu sorarsanız çıkmam. Şu soruya efendim cevap vermem. Bak böyle olursa konuşma dediler. Yani Sultan'ın böyle suratı bembeyaz. Hani bayağı korkar bir halde. Onu söylemeyeyim, bunu yaptır. Hani böyle onu görüyorsun o video kaydında ama bu backstage, yani yayınlanmayacak diye çekilmiş. Fakat bugün Instagram'da Hakan Urallar'ın programının Instagram hesabında vardı. Onun dışında şimdi Sultan karakterini de yazdım. O da var. Yani herkes şimdi bana şöyle de söylüyorlar. Bir sürü kişi söylüyor. Bunlar işte herkes yalancı da Tuğyan mı doğru? Tamam, zaten araştırılıyor.
Ama şu şeyler daha gelmedi. TÜBİTAK ses kayıtları ve bir beklenen bir şey daha var. Bu incelediler ya, yüksekten düşme mi, itilme mi olayıyla ilgili savcının belirlediği çok önemli bir bilim adamları. Şimdi bir şey soracağım. Bu TÜBİTAK kayıtları da ne zaman gelecek? Önümüzdeki hafta gelmek üzere dediler ama gelmedi. Yani bekliyoruz. Onu bekliyor savcı. Sonra da işte bu arada da evden alındı geçtiğimiz günlerde ve gitti Tuğyan şey yaptı, saç örneğiyle bu yasaklı madde için tekrar bir test yapıldı. Savcı bekliyor. Seval Hanım diyor ki Pelin Hanım Muhteber Hanım. Muhteber Hanım komşu mu? Ben bu karakteri kaçırdım. Hemen yazayım. Muhteber'i ben de bilmiyorum. Kervan var bir de. Kervan'ı biliyorum. Muhteber Hanım da bugün ifade verecekmiş. Muhteber Hanım'ı bir yazar mısınız? Ben komşu olduğunu düşünüyorum. Evet, hepsi veriyor. Kervan Bey malum Kervan Bey aşiretini anlattı. Paraya ihtiyacı olmadığını anlattı. Tüyan'ın eski erkek arkadaşı olduğunu anlattı. O da aynen onlar yaptı diyor. Şimdi hepsi öyle söylüyor. Yalova'dan izleyen varsa şu an Allah aşkına bakın kalabalıksınız çünkü bugün çok. Yalova'dan izleyen varsa böyle fake hesabınız falan da vardır. İsminiz cisminiz gözükmüyor. Yazın. Gerçekten çünkü hep şöyle şeyler diyorum. Çınarcık çalkalanıyor. Yalova'da herkes biliyor. Ya Yalova'da insanlar ne konuşuyor ve ne biliyor? Biz bunun ne kadarını burada biliyoruz? Çok merak ediyorum ya. Gerçekten merak ediyorum yani. Hayır şimdi mesela demiş ki bir izleyicimiz Güllü'nün çıkıp Onur Bey'e itiraf etmesi lazım. Onur Bey için şaşkınım demiş. Ama şöyle peki o anda ittiğini gören mi oldu gözüyle? O da belli değil. Ya itmediyse. Peki bir şey söyleyeceğim ya. Orada ama Sultan görmemiş de olabilir. Bir odada. Aynı odada göbek atıyor. O nasıl görmeyecek? Görmeyebilir de belli olur mu? O anda aynaya bakıyor olabilir de. Şimdi her şeyi bu kadar beklemek lazım. Savcı zaten alacak. Tamam bunların söylenmesi, ortaya çıkması, ifade vermesi güzel, önemli şeyler. Bunlar konuşulsun ama çok aşırı suçlama yapıyor sosyal medya. Belki de çıkmayabilir de. Doğru bak Muhteber Hanım'ı söyleyeyim bir sorum olacak. Şimdi Muhteber Hanım'ın arabasına biniyor ve ben annemi öldüreceğim herkes duyacak. Serap Hanım da arabada bak. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Tüyan bu işi yapmadıysa bile insan bu kadar söyler mi? Öldüreceğim. Sürekli yani. Ya o konuda haklısın. O da işte beni şüphede bıraktı. Zaten ben ondan dolayı bu kadar kişi açıklayınca tekrardan şüphelerim arttı. Artık bunu savcı zaten beklediği bu belgelerle birlikte Pelin'cim çapraz sorguya inşallah. Duydum. Alınacaklar. Bu kısa süre içinde olacak. Bunu da önemli oraya yakın gazeteci dostlarımdan duyuyorum. İşte o zaman çıkacak. Yani ben o cinayet değildir demiyorum. Her şey olabilir. Sadece demek istediğim benim düşüncem bir kazadır. Hayırsız evlat da olsalar annelerine bu kadar şey yapmamışlar diye. Sen artık öylesin. Biz bu konuda Onur'la aynı fikirdeydik ve artık değiliz. Ben ne yazık ki artık senin kadar ponçik bakamıyorum. Bu kadar da olmaz çünkü. Bak Yusuf Er Yıldız var. Sultan'ın üvey abisi. Sabah ben Yusuf Bey'in videosunu gördüm. Evet, çok teşekkür ederim Aycan hatırlattığın için. Yusuf Bey de çıkmış anlatıyor. Yani herkese de bir şeyler teklif edilmiş bak anladın mı? Yani mesela ben annemi öldüreceğim falanın dışında da sana ev alayım, sana araba, sana yat, sana kat falan böyle bir de hani bir teklif. Varlık bu kadar kişi aynı yalanı neden söylesin Onur? Tabii yani o doğru. İşte yani evet benim demek istediğim hani bir savcılık bir karar versin ondan sonra olarak yani hani katil diye suçluyorlar da sosyal medyada cinayeti o yaptı, öldürdü diyorlar. Onlar biraz ağır geliyor bana. Kesinleşmemiş bir şey. Yoksa benim de şüphem var. Onun için de incelenmesi lazım. Ben ilk günden beri söyledim incelensin dedim. Ferdi Bey konuştuktan sonra. Masumiyet karinesi başka bir şey. Herkes masum. Bakın yani en adi suçu işleyen bile %100 hakim karar verene kadar masumiyet karinesi diye bir şey var. İddia diye veririz biz gazetecilerde. Fakat bak Serdar Bey bir tek bir şey söylüyor. Görsel kanıtlarla şöyle bir şey var Onur. Madem böyle bir şey yapmadılar. Neden insanları tehdit ediyorlar? Sürekli tehdit mesajları okuyoruz.
Hani mesela şuraya yapmadıysa da bu beyanlarda bulunanlara tehdit mesajları da boy boy her yerde yayınlanıyor mesela. Ben bunu da anlamıyorum. Evet, bazıları da şöyle yapay zeka ile ve montajla yapılan şeyler de çok fazla ses kayıtları içinde. Onun için hakim, savcı pardon bekliyor bu raporları. Ondan sonra zaten gözaltına alınacak kişiler var ve çapraz soruşturma olacak. Eğer ki orada her şeye bakacak, bakarsın da suçsuz çıkar. Suçsuz çıkarsa ne olacak? Suçlu çıkabilir de. Çıkarsa da cezasını bulsun. Ben kızını da tanımam, oğlunu da tanımıyorum. Ben yapıldıysa böyle bir değerli, çok da sevdiğim, programına da 2 kere konuk olduğum, konserler verdiğim Güllü abla ölümünde dayanamadım ekranda. Ben hiç ekranda bugüne kadar ağladığımı hatırlamıyorum. Muazzebacı'da da oldu. İkisine de Allah rahmet etsin, rahmet eylesin inşallah. Peki. İsterim ki en büyük cezayı çeksin. Ama işte bu kadar çok sosyal medyada da karışıklık sebep olan insanlar oldu. Biraz fazla yani, herkes bu ama konuya. ya şöyle söyleyeyim, memlekette senin gibi düşünen insan sayısı 10 kişi falan kaldınız diye tahmin ediyorum. Evet. Bu ihtimal veren. Gerçekten öyle. Hani ben böyle olmamasını bu arada çok istiyordum. Yani istiyorum. İlk gün bugün Ferdi Bey'le sabah telefonda konuşurken de aynı şeyi söyledim. Ben o çığlığı vallahi billahi yemin ediyorum gerçek olarak algıladım. Hala da her izlediğimde annem diye aşağı koşuşunda içim titriyor. Tabii. Ben de tabii ki böyle çıkmasını asla istemem. Yani bu kime ne? Ama bu kadar da şey çıkınca haber oradan buradan heyecanla bekliyoruz. Bak İlker diyor ki suçsuz çıkarsa bugün katil diyen yayıncılar aklamak için sıraya geçecek. Yok İlker, doğru İlker Bey yapan olabilir. Ama günün sonunda bir yayıncının yapması gereken artıları eksileri böyle koyacak. Suçlu olduğunu düşünmemin sebepleri şunlar. Suçsuz olduğunu düşünmemin sebepleri bunlar. Hodri meydan diye yayın yaparlar inşallah İlker Beyciğim. Tesadüf ayağa kaymış düşmüş mü? Onur Bey kadın camdan atacağım beyanı var. Bugünkü yenilik bir de bu. Şimdi annemi öldüreceğim beyanı var ya Onur hep söylediği. Evet. Camdan atacağım demiş. Yani bir de hani böyle cam örneği de spesifik olarak hani hap vereceğim yok bilmem yani cam kısmını da söylemiş mesela. Evet onu da başka birine demiş. Demek ki o yeni çıkıyor. Bugün ifade vermeye giden hanımefendiye söylemiş. Evet onu ben daha şimdi bu yayında duyuyorum. Duymamıştık hiç. Yani eğer tabii ki artık savcı da bu iş bunların hepsini değerlendirmesi lazım. Bu kadar kişinin söylediğine göre bir planlama var. Planlama olabilir yani değerlendiriyordur. Savcı zaten çok değerli bir savcı. Ama şunu da hiç unutmayın ki İlk zamandan beri benim bildiğim Güllü'nün çok büyük bir denge problemi ve alkol aldığı zaman düşme problemi var. Camdan düşme değil de hani yere düşme. O camın da çok alçak olduğunu görünce böyle bir şey olabilir diye de ben kaza olarak bir de yakın çevresiyle de görüştüğüm zaman ben o kanıya varmıştım. Ferdi Bey'e de ilk zamanlar biraz kızmıştım. Sonradan da Ferdi Bey'in ile birlikte birçok anlatan çıkınca Ferdi Bey daha da her şeyi ortaya döktükçe de bende de şüpheler oluştu ama hala da ben yine de bir işte anneyi öldürebileceğini düşünemiyorum. Nasıl düşünebilirsin? Serdar Bey diyor ki Roji'nin babasıyla ben yeni yayın yaptığım için beni çok yerimden vurdunuz. Onur Bey nasıl Roji'nde otopsiyi kararttılar aynı şekilde Güllü'de de yaptılar diyor. Roji'nin babasıyla bir yayın yaptım arkadaşlar ne olur kanalda girin bulun. Yani o otopsi raporunu ben babasından dinledim Roji'nin. Yani Nizamettin Bey'i azıcık takip ettiyseniz basından o adamın asla kuramayacağı cümleleri kurdu. O otopsi raporunda o 2 erkeğin DNA'sı nasıl bulunduğunu adam anlattı. Evet adaleti de ne yazık ki böyle aramak zorunda da. Mezar da açılabilirmiş Pelin'cim. Öyle bir duyum da aldım. Yani yeniden otopsi için. Açılacak gibi duruyor sanki. Çünkü çok hızlı bir toparlama olmuş. Mesela bugün ifade verecek Muhteber Hanım'ın kapısının önünde sivil polislerin onu sabahtan beri yani korudukları söyleniyor. Mesela Gaye diyor ki siz çok saf düşünüyorsunuz. Bence kalbinizin iyiliği diyelim diyor. Duygusalsınız Onur Bey, mantıklı olmalısınız diyenler var. Evet, bir de duygusal olduğum kesin doğru. Bir de şöyle bir şey var. Kim bu kadar herkesi tehdit ediyor olabilir ya? Yani günün sonunda Tuyan ve erkek kardeşi
Yani kimden bahsediyoruz bu kadar herkes korkacak yani. Hani anladım, ben hep bu soruyu da Ferdi Bey'e de sordum, bunu yayında da soracağım. İşte Hani bir çete olduğu söyleniyor ya, yasaklı madde satışı iddia ediliyor. Çete büyük bir olduğu herhalde çete söyleniyor. ki bu herkes bu kadar korkuyor yani. İşte bir şeyler olduğunu söyleyenler var. Yani tencere vurdu diyenler var atmadan önce. Ama olsa işte demek ki otopsi de çıkması gerekir değil mi? Çok acil gömüldü ve otopsinin O da doğru. Çok acil hemen kaldırdılar. bak biri diyor ki Onur Bey'le Seyhan Soylu'nun düşünceleri aynı. Seyhan ablada biraz değişiklik var gibi düşünüyorum ben ya. Seyhan abla şimdi Ferdi Bey'le birlikte yayınlar falan da yapıyor. Daha ortada durmaya başladı. Seyhan abla da biraz fikrini değiştirmeye başladı Öyle gibi. mi? Evet. Ferdi Bey'le yayında mı yaptılar? Ben onu kaçırmışım. TikTok'ta sanıyorum ortak bir yayın. Ben sabah Seyhan ablanın storiesinde gördüm. Daha o da böyle Olabilir. şüpheli bakmaya başladı. Benim takip ettiğim bu. Yani sanıyorum Bakalım. Ben o Seyhan zaman abla biraz daha onları bir izleyeyim bakalım. Benim şüphelerimi değiştirecek mi? Ben daha hala %80'lerdeyim kaza olduğuna. Yani o kadar. ya gerçekten pek bir şey soracağım. Nasıl oldu Onur kaza? Yani yer kaygan değil. Bak kaygan çıkmadı. Tamam evet denge Çok problemi alçak ama bak benim de terasım var. Biraz daha yüksek bizim ama ama aşkım peki tabii sorum şu. korkulukla yapacağız. Okey. Ne gördü kadın peki? Yani kapıdan çıktı. O ne lan dedi yani ağzıyla duyduk. Ne Ya gördü? o her şeye denilebilir. Güzel bir şarkı çalar. O ne lan da diyebilir. Onun ağzında hep vardı böyle Sonra gitti. argo şeyler. Güllü ablanın. Gitti. Pencerenin kenarına göbek atıyor. Nasıl düştü ya? Göbek atarken mi düşüyor? Nasıl yani? Pencerenin dibinde mi göbek attı yani? Bu düşmek hani böyle dümdüz koşarak mı gitti? Yani mantık arıyorum burada. Bir şeye ayağı mı takıldı mesela? Düşmek çok kolay bir şey Onu değil. bilemeyiz. Onu kimse görmedi. Gören işte biz onu nasıl bilebileceğiz? Çok zor. Hani sen düştüğünü düşünüyorsun ya senin kafanda nasıl? Sen buna inanabilmek için Ama düşünce. normalde düşen birçok kişi var. Balkondan olsun. Balkondan bile düşüyorlar. Balkonun korkuluğu olduğu halde. O alçak yerden düşebilir. Denge kaybı çok yüksek. Zaten normalde düşüyor. Alkollüyken öyle bir beyninde denge kaybı var. Biraz temizlik hastası var. Camda bir leke görür. Şöyle eğilir silmek ister. Öyle şeyleri var Güllü ablanın. Denge kaybından düşebilir. İşte kelebek girdi diye ama olabilir mesela. Kelebek meselesini biliyorum. Benim aklıma Evet. o zaman en yatan kelebekti yani açıkçası. Yani her şey olabilir bu şekilde. Çok çünkü alçak. Yani bizimki yüksek ama yine de biz bile şimdi bu olaydan sonra korkuluk taktıralım diyoruz bir kısmına. Çok kullandığımız bölüm. Seyhan abla için yazmış avukat paylaştı Tuyan diyor. Sabah ben şeye de mesaj attım. Merve Hanım'a da avukatlarına. Yani onu da çok yayına almak isterim diye. Ben hani her taraf kim konuşmak isterse şey yapmak isterim nedir olsun almak isterim. Çünkü sorularım var. İnşallah şeyde nedir onun ismi Ferdi Bey de gelecek. Bugün biraz sonra konuşacağız. Onunla baş başa bir yayın yapacağız. O gün de ben size anons ederim arkadaşlar. Buradan istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Evet gece yarısı temizlik. Yani tabii ki çoğunluk bu işin bir kaza olmadığını düşünüyor. Tabii ki biz de ne diyoruz? Adalet sistemimize güveniyoruz. Kolluk kuvvetlerimize, emniyetimize güveniyoruz. Ve onların doğru savcılarımıza güveniyoruz. Ve doğru araştırmayı yapacaklarına ve doğruyu ortaya çıkacaklarına güveniyoruz arkadaşlar. Bundan daha önemli bunu yapacağımız. Biz soruları soruyoruz. Ben bütün dava dosyalarını burada yapıyorum. Genelde de zaten etkili de oluyor. Sosyal medyada bunları tartıştığınız zaman davaların seyri değişebiliyor. Bu da bir gerçek. Biz doğru soruları soralım. Emniyette üzerine düşeni yapsın diyeyim. Şimdi bir de Ferdi Bey'i de yayına al Pelin'cim, bir de dinleyelim onu da. Çok güzel olur, iyi olur. Ondan sonraki yayınımızda haftaya çarşamba inşallah bu şeyler çıkar diye düşünüyorum. İnşallah yani raporlar artık. Şimdi bu yayını kapattıktan sonra sabah mesajlaştık Ferdi Bey'le. Hatta yani belki bugün gelecekti falan ama hani yarın muhtemelen online yapacağız. Ben çünkü onun ofisine gidemeyeceğim. Hani online onu alacağım. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bana Instagram'dan buradan hani DM'den soru da yazabilirsiniz. Ferdi Bey'e sormamı istediğiniz ekstra sorular da varsa. O yayını yapacağız. Sonra inşallah yani adalet yani ne olduğunu bilelim ya. Belirsizlik kadar kötü bir şey yok. Yani her iki taraftan da baktığınız zaman belirsizlik kadar kötü bir şey yok. Bir de şunu da ama söyleyeceğim. Şimdi Tuyan konuşmaya başladı ya sorulara cevap veriyor.
biri demiş ki ya işte niye konuşuyor falan. Ya başından beri zaten konuşsun dedik. Bence en Tabii, doğru şey konuşuyor olması. Yani tabii konuşması konuşuyor lazım. olması. Çok başından beri yapılması gereken buydu. Günün sonunda insan annesinin ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyorsa bence bir an önce hani hemen konuşmalıydı. Ama biraz geç kaldı diye düşünüyorum. Son Tabii çok söyleyeceğim. geç kaldı hem de. İşte o bende çok büyük şüphe yaratan şeylerden biri. Bir annesini öldürmekle suçlanan biri, öldürmeyen biri anında çıkar, dayanamaz, duramaz, ortalığı yıkması lazım değil mi? Bu anne her şeyden önce. O beni en büyük şüpheye sokan bu. Bakalım ne olacak? Hayırlısı inşallah, suçluysa en büyük cezayı alıp çekmesini dilerim. Suçsuzsa da herkes özür dileyecek ondan. Evet, evet. Peki Evet. efendim yayınımızın sonuna geldik. Ben hariç tabii. Hani dur, bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani suçsuzsa herhalde bir sen başka Bilal abi ne düşünüyor? Yani o çok böyle benim kadar değil Bilal abinin düşüncesi, hani kaza değil yani, daha sizin gibi, Ferdi Bey gibi yakın ama tarafsız sonuçları bekliyor. Yine işte Seyhan benim gibi düşünüyordu sanırım, değil mi? Birkaç Ona da kişi. bir bak şimdi. Seyhan abla biraz fikir yani biraz daha böyle şey olmaya başladı sanki farklı düşüncelere. Ben öyle anladım. Bir bak Seyhan ablaya. Efendim Afra Mertçiler yayının başından 45 dakika konuştuk. Birbirinize yayını atın. Baştan izleyin, paylaşın. Orada bütün meseleyi konuştuk. Evet. Bunun dışında Güllü davasını takip edenler de lütfen sorularınızı bana iletin. Ben Ferdi Bey'le konuşacağım biraz sonra ve de yayını beğenir, paylaşır, takip eder, yorum yaparsanız seviniriz. Böylelikle biz de Evet. bu Ben de işi yapmaya okuyorum devam ederiz. onları keyifle. Yorumlarını, hatta sorular da yazsınlar bizim Evet, videomuzun altında ki çok mutlu haftaya oldum. çarşamba merak ettiklerini araştıralım, Evet. izleyelim. O şekilde ben de Pelin Çini'nin programında olmaktan çok keyif aldım. Ekibinize, Yor Medya ekibine, Ay çok Pelin süper. Çini'nin ekibine, kendisine çok teşekkür ediyorum ve bütün izleyicilerine de sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir gün geçirmelerini Anketin diliyorum. sonucunu soruyorlar. Nevzat Bey anketin sonucunu Çiğdemciğim hemen soruyorum. Anketin sonucunu Evet, yapmadık Nevzat ama. Bey bana söylesin. Ankete yazayım hatta Nevzat Bey'e. Bu arada ben Nevzat Bey'le burada yazışırken size şeyi söyleyeyim. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Çünkü işte bir totem abone sayım var benim. Yani Evet. o totem olunca böyle kendi kendime şeyler yapmıştım işte hani böyle işte 1300'de falan başladı Haziran ayında. Hani böyle işte 5000 olunca böyle bir yemek bilmem böyle ponçik ponçik kendi kendime eğleniyorum. Şimdi bir tane totem sayım var oraya yaklaşmaya başladı. O yüzden abone olursanız da beni ekstra mutlu edersiniz. Nevzat Bey bizi duymuyor. Anketi soruyorlar diyorum. O yüzden uzatıyorum yayını şu an. Çiğdem Hanımcığım öğreneceğim. Ben yazıyorum Nevzat Bey'e. O zaman Onur Bey evet bakalım. Evet. Başak Çokan. Başak'ın videosunu izleyeyim hemen. Çok ben uzaktan birbirimizi takip ederiz. Severim hemen izleyeceğim. Serdar Tarar da demiş. Onur Bey, Çiğdem olay sabahı TV'de Güllü sarhoş değildi. Gözlerimin önünde kayarak düş. Evet, Dedi oyun evet ya. dedi. Dedi. O şey yan komşu değil mi Çiğdem? Evet, Diğer adı da var. Deniz abi. Yani. Anladım. Menajeri Evet, olan o da bir ilginç konuştu o gün yani. Şoktan diye düşünmüştüm ama her şey olabilir. Artık savcıyı bekleyeceğiz. Çare var mı? Biri hani ispat sunsaydı en baştan, ama işte böyle kesin bir canlı ispat yayında sunamadı yapabileceğim yani. şeyler yapıyorum arkadaşlar. Bakın sen konuşmaya devam et. Ne yapıyorum Evet. biliyor musun? Anket sorusunu istediniz ya anketi bulabilmek Bakıyorsun için. anket Yok sorusuna. şey yapıyorum cevap almak için telefon açacağım. Konuş Onurcuğum ben şu telefona konuşayım. Tabii işte Siz de bu öyle. arada kanala abone olun arkadaşlar. O dediğiniz de Falan o öğreniyorum. böyle demiş. Ama alkollü çıktı. Ha, yazdım. Promil çok yüksek çıktı biliyorsunuz. Ankete Güllü evet. abla öyle kolay kolay alkolden etkilenmez. Yani çok o konuda dirençli, alışkındı. Bazı çok iyi onu Alo tanıyan Asiye, menajerler canlı var. yayında, bir dakika Onurcuğum. Canlı yayında izliyorlar bizi. Ben de canlı yayında seni aradım. Çünkü anketin cevabını öğrenmek istiyorum. Nevzat Bey yetkisi olmadığı için bakamıyormuş. Anketin cevabını bana söyler misin lütfen? Sevgili seyirciler şu an Asiye'ye soruyorum. Siz Asiye'yi tanımıyorsunuz ama çok tatlıdır. Belki Instagram'dan size bir fotoğrafını gösteririm.
Herkes sana alkışlar, kalpler atıyor Asiye. Kaç anketimiz söyleyeyim. Bakıyor efendim hemen. Bak kaç çıktı Onur sence? Bence birlikte diyenler yüksektir %50'den. Bakalım Asiye açıyor şimdi. Antiler o kadar çok fazla evet, değil. Ne oldu? Evet, anketle lanetlendiğimiz için herhalde anketin sonuçlarını göremiyoruz. İnanılmaz bir durum bu gerçekten. Herkes çünkü bunu soruyor. Yayını kapatamıyorum ben Aziyeciğim anket sonucu için. Tamam, bekliyorum tatlım. Arkadaşlar anket en kötü ihtimalle bir kez daha açarız. Nevzat ve Asiye anketi göremiyormuş. Onun dışında hazır biz kapamamışken şunu da bir şey söyleyeceğim. Tuğyan hiç inandırıcı değilsin. Hangi evlat annesini döver? Hangi evlat sürekli annesini öldürme fantezisiyle yaşar? Deniz Ya. ve Tuğyan ve Sultan. Körler sağırlar birbirini ağırlar. İstediğin davayı aç. Böyle bir durum var. Bu arada sonunda Yalova'dan biri yazdı, şükürler olsun ya. Güllü Yazdı abla, mı? Bak, Güllü ablamı Yalova'dan tanırım, su gibi içer dimdik yürürdü diyor. Hadi bakalım. Evet, işte ben de tam telefonla konuşurken onu söylüyordum. Bazı menajerler de bilir. Son derece alkollü olsun. Yani kimsenin içemeyeceği kadar alkollü olsun, sahnesini de bitirir ineride. Doğru. Çok iyi tanıyor bence Yalova'daki izleyiciler. Yani şöyle bir şey isteyeceğim bu arada. Hazır yayını kapatıyoruz. Uzattık ama anketin sonuçları geldi, söyleyeceğim. Şimdi ben Ferdi Bey'le olan yayını da canlı yapma ihtimalim yüksek. Haber vereceğim size. Yalova'dan muhakkak gelin. Yani Yalova izleyicisi izliyorum. Çınarcık izleyicisi izliyorum. İstiyorum ki birebir orada her şeyi konuşalım. Evet. Şimdi %56 evet, %44 hayır çıkmış Mert Evet. Afra. Yani beraber olduğunu düşünüyor insanlar. Hala onların çok doğru düşünüyorlar. Aşkları da işleri de çok iyi. Ama araya böyle antiler veya da özel planlanmış, aralarını bozmak için yapılmış salça olan kızlar diyelim, değil mi? Öyle dedi. İzleyiciniz sevdim. Giriyor ne yazık. Ayrılıyoruz. Takipte kalırsanız seviniriz. Dediğim gibi totem numaram var. Abone olun, abone olun. Benim de Leo çıkmış yukarıya, beni çağırıyor patiyle. Hadi artık. Bir şey söyleyeceğim. Leo'yu da bir sonraki yayında Onur'u kandırırsak Leo'yu da size göstereyim köpüşe. Sizi çok seviyorum. Seni çok seviyorum Onur. İzleyiciler, ben de seni. İzleyicilerimizi de çok seviyorum. İyi ki varsınız. Güne sizle başlamak inanılmaz iyi geliyor bana. Güzel oldu değil mi? Evet. Ben de akşam gazetecilere şarkı söyleyeceğim bu gece. Kimlere? Program. Buranın işte ajans gazetecileri, Türkiye'ye hizmet eden yerel gazetecileri olsun, ulusal gazeteciler de burada bir gece var. Orada sahne alacağım bu gecede. Çok değerli bir gazeteciyle canlı yayına başladım. Güne öyle başladım, Pelin Çini ile. Akşam da gazetecilere şarkılarımı sunacağım. Gördüğünüz gibi müthiş ponçik insanlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Herkes kendine dikkat etsin. Takipte kalın. İşte Ferdi Bey'le bir yayınım var. Bir dava dosyası var Cuma günü. Pazartesi linç gelsin var falan. Orada olun. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Herkes kendine dikkat etsin. Görüşmek dileğiyle efendim.